Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. 2023'ün bizlere sunduğu korku filmlerini gördükten sonra korku filmi severler olarak 2024'te daha iyi projeler görmek istemiştik. Ben de özellikle bu yıl içerisinde çıkan izlenmeye değer korku filmlerini sizler için bir liste halinde topladım. Her izleyicinin türden aldığı zevk farklı olduğundan bu listedeki korku filmleri her türlü zevke uygun ve herkesin keyif alacağı bir şeyler olmasını sağlıyor. Bu filmler tabii ki tüm zamanların en iyi korku filmleri arasında değil, ancak 2024'te izlenilmesi gereken korku filmleri arasında olduklarını düşünüyorum. Filmlere geçmeden önce destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Late Night with the Devil bir tür keşfedilmiş görüntü belgeseli olarak kurgulanmış ancak 1970'lerde Jack Del Rey tarafından sunulan bir gece yarısı talk show'unun bir kaydı olarak karşımıza çıkıyor. Bu filmde Jack programını yayında tutabilmek için umutsuzca reyting kazanmaya çalışmaktadır. Aklındaki fikir programın bir bölümünü genç bir kızı ele geçirmiş olabilecek şeytanla iletişim kurmakla dahil olmak üzere tamamen Cadılar Bayramı temalı bir bölüme ayırmaktadır. Filmin temposu yükseldikçe ve gerilim arttıkça Late Night with the Devil şüphecilik ve inanç arasındaki zamansız tartışmayı keşfetmek için zaman ayırıyor ve hikayeyi gerçeklik duygusuyla temellendiriyor. Jack'in geçmişi ve ele geçirilen kız Lily'nin geçmişi hikayeyi zenginleştiriyor. The First Omen, klasik bir korku serisinin öncesini anlatan ve doğru şekilde yapılmış harika bir örnek. 1976'daki The Omen'ın hemen öncesinde geçen film, kendisini Roma'da Katolik Kilisesi'nin hizmetinde hazır halde bulan Margaret'ın hikayesini anlatıyor. Carlita adında sorunlu bir kızla tanıştıktan sonra Margaret, Peder Brennan ile temasa geçerek ona bu özel dini tarikatın karanlık bir komplosunu anlatıyor. Sinsi olaylar ve korkunç halüsinasyonlar Margaret'ın başına bela olurken, Margaret kilisenin şeytani planlarının ardındaki gerçeği keşfediyor. Bu prequel The Omen serisinin devamı tarafından oluşturulan tona sıkı sıkıya bağlı kalıyor. Doğrudan The Omen filmine bağlanan bir hikaye anlatan yapımcılar filmin sürekliliğine mümkün olduğunca saygı gösteriyor. Ayrıca film izleyicilerin Damien'in köken hikayesi hakkında bildiklerini bozmadan akıllıca açıklıyor. I Saw the TV Glow 2024'ün en sürreal korku filmi. Daha önce We Are All Going to the World's Fair filmiyle tanınan Jane Scotchburn tarafından yazılıp yönetilen film, Owen ve arkadaşı Maddie üzerine odaklanıyor. Maddie, Owen'ı Pink Opek adlı korku gizem dizisiyle tanıştırdıktan sonra Owen diziye giderek daha fazla takıntılı hale gelmeye başlıyor. Pink Opek'ın yayından kaldırılması Owen'ın gerçekliğini tamamen paramparça eder ve bu filmin olgunlaşma hikayesinin sadece başlangıcıdır. I Saw the TV Glow filmin kimlik, kaçış, çocukluk takıntıları ve queer deneyimi gibi daha derin anlamlarını keşfediyor. Owen'ın yolculuğu ilerledikçe genç bir yetişkin olarak kendini keşfetme ve kabullenme teması anlatının içine yerleşiyor. Abigail genel olarak baktığımızda 2024'ün en keyifli korku filmlerinden birisi. Bir grup suçlu genç bir kızı kaçırdıktan sonra büyük bir kazanç elde edeceklerine inanmaktadırlar. Ancak kolay bebek bakıcılığı işleri Abigail'in aslında bir vampir olduğu ortaya çıkınca tamamen bir kabusa dönüşür. Grup umutsuzca güneşin doğmasına yetecek kadar yaşamaya çalışırken gece hayatta kalmak için topyekün bir savaşa girer ama o durumda bile kaçış pek olası değildir. 1936 yapımı Dracula'nın kızından esinlenen filmde çok sayıda ters köşe, bolca korku, kanlı ölümler ve kahkaha dolu anlar var. Abigail'ın müzikleri bile filmin vampirin muhteşem ama ürkütücü malikanesinde çoğunlukla tek mekanda geçmesine ek olarak heyecan verici bir atmosfer sağlıyor. Immaculate artık evi olarak adlandıracağı bir İtalyan manastırına giden dindar rahibe Cecilia'yı anlatıyor. Ne yazık ki Cecilia'nın filmin başında kaçmaya çalışan ve bacağı acımasızca kırılan rahibeden ya da peder Sal Tedeschi'nin uğursuz planlarından haberi yoktur. Cecilia zaman içinde kendini tertemiz bir gebelikle hamile ve sözde yeni kurtarıcıyı taşırken bulur. Manastırın kutsal olmadığını çabucak anlar ve kaçmak için önlemler almadan önce gizemli duvarların içinde sıkışıp kalır. Film Cecilia'nın nasıl hamile kaldığına dair büyük gerçeği doğaüstü bir açıklama yerine akıllıca bilime ve insanın kibrine bağlıyor. Immaculate'in gerçek dehşeti sözde dindar insanların dini inançlarını korkunç ve zararlı şekillerde çarpıtmalarında yatıyor. Bu hikayenin izleyicileri dehşete düşürmesi için gerçek bir şeytana ihtiyacı yok.
Night Swim bu listedeki en az korku içeren film. Yine de filmin masaya koyduğu şeyler inandırıcı karakterler, ilginç mitolojisi, gerilim dolu birkaç iyi sahne ve tabii ki de Wyatt Russell. Russell, multiple sclerosis nedeniyle erken emekli olmak zorunda kalan eski bir profesyonel beyzbol oyuncusu olan Ray Weller'ı canlandırıyor. Ailesi yüzme havuzu olan yeni bir eve taşındığında Ray'in semptomları suda daha fazla zaman geçirdikçe kaybolmaya başlar. Aile havuzun sularının karanlık bir geçmiş olduğunu ve havuzun hediyelerine karşılık fedakarlıklar gerektirdiğini zor yoldan da olsa öğrenir. Farkında olmadan ailesini tehlikeye atan kararlar alan Ray'in bile havuzdan vazgeçmek istememesinin ardında anlaşılabilir nedenler vardır. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz de görüşlerinizi ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.